Evet arkadaşlar, şimdi birinci tepsim pişti açmalarımın. Bu tepsiyi alıyorum fırından, diğer tepsileri testi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız içine? Bir pamuk. Bir bölme daha açayım sizin için. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu bölmesini. Şu iç dokusuna bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki. Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere açma yapıyorum. Bunun için öncelikle hamurumuzu mayalayarak işe başlıyoruz. 10 gram kuru mayam var. 10 gram mayanın üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. 3 su bardağı ılıtmış olduğum ılık sütüm var. Tam 3 su bardağı. Şöyle önce mayamı güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra 1 su bardağı unu ilave ettikten sonra bir 10 dakika kapağı kapalı şekilde ön maya yapıyorum. 10 dakikalık ön mayalama işleminden sonra içerisine 5 gram tuz, 1 tatlı kaşığı, 125 mililitre zeytinyağı ilave ediyorum. Ayçiçek yağı koyarsanız da çok güzel oluyor. Hem de rengi daha açık renk oluyor. Bunun üzerine yavaş yavaş artık aldığı kadar un vereceğim. Açıklamalar bölümünde ne kadar un kullandığımı yazacağım. Lütfen açıklamalar bölümünü okuyunuz. Devam ediyoruz. Bir bardak vermiştik. Bu ikincisi. Unumu eledim arkadaşlar. Mutlaka ununuzu eleyin. 3, 4. Öncelikle bir 4 bardağı karıştıralım. Daha sonra tekrar un vermeye devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Güzelce bir 4 su bardağı unumu ilk aşamada yedirdim. Şimdi un vermeye devam ediyorum. 5. su bardağı unumu ilave ediyorum. 6. su bardağı ve 7. Şu anda 7 olduk. Ve güzelce şimdi kalan unumu yediriyorum. 7 su bardağı unla ele yapışan bir hamur. Şimdi bunu biz açmada şekil veremeyiz. Eğer pide yapsanız bu kıvam çok güzel yeterli. Ama ben şimdi içerisine tekrar 1 su bardağı un ilave ediyorum. Son bunu yediriyorum. Güzelce bir 5 dakika yoğuruyorum arkadaşlar. Şöyle, hatta ben bunu şimdi masaya alayım, orada güzelce bir yoğurayım. Arkadaşlar 5 dakika hamuru yoğurarak bakın çok güzel bir kıvam elde ettim. Şu şekilde. Şöyle alıyorsunuz, açıyorsunuz. Çünkü bu açma olacağı için biraz yoğurmak gerekiyor. Diğer hamurlu ürünlere göre. Şöyle yapıyorum. Toparlıyorum. Hamurumu bırakıyorum. Şimdi havalar sıcak olduğu için 45 dakikada mayalanıyor. Üzerine kapatıyorum. 45 dakika sonra açacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hamurumuz ne kadar güzel kabardı. Şöyle yapıyorum bakın. Şimdi kalıbından çıkarıyorum ve ilk havasını alıyorum. Bakın aynı bir pamuk oldu hamurumuz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar, hamurumuz ne kadar güzel oldu. Şimdi önce şöyle bir kıvırıyorum. Oh, mis gibi, bakın hiç yapıştı mı? Artık bu aşamada un kullanmıyoruz arkadaşlar. Ve şekil vermek için hamurumu şöyle parçalar haline ayıracağım. Fakat önce size iç dokusunu göstereceğim. Bakın o kadar güzel bir hamur oldu ki. Şöyle. Şimdi bunu küçük parçalar haline alıcı kesiyorum. Şuna bakın. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Hamurumu 5 dakika yoğurduğum için çok güzel oldu.
Eşit parçaları bölmeye çalışıyorum. Bölmesek de fark etmez. Bir diğerinden alır, bir diğerine verebilirsiniz. Bakın. Bir iri mandalin büyüklüğünde parça. Biraz büyük oldu. Hemen bakın alıyorum. Bir diğerini şöyle eşitliyorum. Sıcaklığında tereyağımı erittim. Şimdi tereyağı ile çalışmamı devam edeceğim. Şöyle şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Fakat önce bir açma yağı arkadaşlar. Hafif elimi tereyağı ile şöyle yağladıktan sonra bakın ne kadar kolay açılıyor. Şunu dikdörtgen şeklinde açacağım önce. Açmanın özelliği, ismi buradan geliyor. Tereyağı ile açılmasından. Şöyle güzelce tereyağını süreceksiniz. Bakın o kadar kolay açılıyor ki. Daha sonra hafif inceltiyorum. Burada şekil önemli değil çünkü saracağız. Önemli olan tereyağını yedirip açmak. Bugün açma yapıyoruz arkadaşlar. Üstün lezzetli. Bakın bu şekilde açtık. Şimdi kapamaya başlıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Açma hamurum bu şekilde hazır. Yine elimi yağlıyorum ki rahatlıkla açabileyim. Bakın ne kadar büyüdü. Şimdi bunun çiftleştirme zamanı. Şöyle salladınız. Buyurun. Şu şekilde yapıyoruz. Ve şu içine şunu bırakıyoruz. Bakın. Buradan birleştiriyoruz. Ve açılmaması için şöyle parmak ucuyla. Buyurun. İlk açmamız bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar 2 tane rulonun öncelikle şöyle biraz ucunu birleştirdim. Bunu alıyorum. Bakın. Şöyle mi göstereyim size. Diğerini alıyorum. Tekrar bu şekilde bakın. Fakat bu ucu da bırakmıyoruz. Bakın şimdi ne kadar güzel oldu. Şimdi şu ucunu birleştirmesini yapacağız. Şuradan alıyorum. Şuraya. Hafif de büyütüyorum. Ve hazır. Tutuyorum. Bir diğerini alıyorum. Bir diğerini onun üzerine. Aynı şekilde. Bakın. Bakın bu şekilde rulomuz oluştu. Daha sonra alttan üstten gizlice yapıştırıyoruz. Bakın hazır. Şimdi üzerine örteceğim arkadaşlar. Bir 15-20 dakika mayalanması için bekleyeceğim. Birinci yaptığım bakın mayalanmaya başladı. Şimdi yumurta sarısını şöyle bir güzelce çırptım. Şöyle üzerlerine yumurta sarımı bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra tekrar mayalandılar. Şimdi 180 derece fansız fırında pişmeye gidiyor. Evet arkadaşlar, açmalarım pişti. Şimdi diğer tepsilerimi içeriye bırakıyorum. Toplamda 21 adet açmam oldu. Bakar mısınız şu güzellikleri? Evet arkadaşlar, açmalarım pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Diğer tepsileri bırakıyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Destek olmak için paylaşmanızı rica ediyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Lütfen Sermin Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Sermin Mutfağı'nı izlemeye devam edin.
Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şimdi sizin için doku testi yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakar mısınız içine? Bir pamuk. Bir bölme daha açayım sizin için. Bakar mısınız arkadaşlar? İçinde tereyağlı olduğu için açmam o kadar güzel oldu ki. Bakınız. Şöyle şu şeylerinden ayırıyorum. Böyle bakın. Şu şekilde. Sizin için bir tane daha açıyorum. Bakın. Şu bölmesini. Şu iç dokusuna bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki. Şöyle. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sizin için yiyorum. Arkadaşlar bu olağanüstü bir lezzet. Lütfen bu tarifimi deneyin. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayınız.